Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel eldivenin yapım aşamalarını paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu, çok kullanışlı oldu. Ayrıca videomda bu örneğin yapılışını da sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz bu örneği farklı farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Çok da kolay bir örnek. Sadece birkaç tane püf noktası var. Onlara dikkat ettiğinizde harika şeyler ortaya çıkarmanız mümkün. Ayrıca bu lastik fabrika lastik ya da tekstil lastik olarak geçen bir lastik stili. Hem parmakların uç kısmında hem de kol kısmında aynı lastiği yapıyoruz ve ben ince ince sizlere anlatıyorum ve bitirişini de bu lastiğin kendi kapatma metoduyla yapıyoruz ki bu da zaten buraya apayrı bir hava katıyor ve profesyonellik katıyor. Bunların hepsini hiç merak etmeyin, sizlerle videomda paylaşıyorum arkadaşlar. Şiş kullanarak ördüm ben. Böyle güzel bir ipim var. Aynı ipten boyunluk da yapmıştım. Ona takım olsun istedim. Böyle de hoş eldivenlerimiz oldu. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone ol butonuyla kolayca abone olabilirler. Bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ayrıca videolarımın devamının gelmesi için desteğiniz gerçekten çok önemli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum ve hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. O halde gelsin videomuz. Evet arkadaşlar, eldivenimizi yapmaya başlıyoruz. 35 tane ilmek alacağız şişimizin üzerine. Tek sayı olmasına dikkat ediyoruz. 35 benim için yeterli. Yani şöyle söyleyeyim, ben yeğenim için yapıyorum, 10 yaşında ama benim de elime gayet uygun oldu. Yani kesinlikle bu ölçü yeterli. 35 ilmek için yine ilmek alırken şöyle sizlerle de paylaşayım. Bir miktar ipimi şöyle bırakıyorum, ikiye katlamış oluyorum. İkiye katladıktan sonra biraz fazla bırakıyorum ben, ne olur ne olmaz, ölçüsünü veremeyeceğim. Şu şekilde şöyle ortadan ikiye katladığım ipimi şöyle yapıyorum. Böyle iki tane ilmeği çıkarıyorum, koyuyorum. Ya bu benim alıştığım bir yöntem, böyle yapıyorum. Yumağımda olan ipimi şöyle parmağıma sarıyorum. Şu elimi şöyle baş parmağımı buradan çıkarıyorum. Şu şekilde iki tane vardı, 3 diyorum. Buradan alıyorum. 4 diyorum. Şu şekilde buradan baş parmağımdan çıkarıp buradan alıp 6 diyorum. Bu şekilde 35 tane ilmeğim olacak. Şöyle biraz yavaş yavaş ilerleyebilirim. Şöyle bakın, buradan hani kısa gelen ipimi, katladığım ipime baş parmağıma dolayıp oradan böyle çıkışlar yaparak ilmeklerimi alıyorum. Buradan içinden geçiriyorum ve böyle. Birkaç tane böyle yapalım. Yavaş yavaş. Hani daha önce ilmek atmamış ya da farklı ilmek atma şekilleri yapmış arkadaşlarım belki de bunu beğenecekler, bunu yapacaklar. Benim kolayıma bu geliyor çünkü o şekilde öğrenmiştim. Bakın. Doladım yumakta olan ipimi işaret parmağıma. Şöyle bu kısa kalan ipimi şöyle hafif tuttum. Biraz gerginlik yaptım. Baş parmağımı buradan geçirip sağ elimdeki şişimi önce buradan, sonra buradan, sonra baş parmağımdaki ivmenin içinden geçirip bu şekilde ilmekler atıyorum. Böyle 35 tane ilmek atıyoruz. Tek sayı olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü tekstil lastik yapacağız. Çok daha güzel olacak. Böyle hazır gibi duracak. Dar olmayacak. Böyle baktığınızda dar yerine geliyor. Ama açtığınızda çok rahat. Profesyonel bir lastik türü. Kesinlikle tavsiye ederim. Sadece bu lastiği bile birçok yerde kullanarak yani örgünüze böyle hazırmış gibi bir hava katabilirsiniz. Çünkü hazır örgüyle el yapımı örgülerdeki bana kalırsa en büyük fark bu lastik kısmı oluyor. Bunları ne kadar böyle hazıra yakın yaparsanız örgünüz de o kadar kaliteli oluyor. Şimdi bakalım 35 tane ilmeğimizi atalım.
Evet arkadaşlar, 35 tane ilmeğimi yaptım. Şişimi şu şekilde ters çeviriyorum çünkü örgü yönüm burası. Hemen ilk sıradan lastiğimizi yapmaya, kurmaya başlayacağız. Şimdi zamanla siz de daha iyi anlayacaksınız ama burada da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi biz bunu yapabilmek için şu şekilde başlayacağız. Normalde lastik yaparken bir ters bir düz, bir ters bir düz şeklinde ilerliyoruz. Fakat burada bir ters bir düzlerimizi, yani öbür tarafa arkaya geçtiğimizde de tersleri ters, düzleri düz şeklinde yapıyoruz ve böyle lastiğimizin görüntüsüne kavuşuyoruz. Burada yapacağımız işlem şöyle. Burası, şu ilk böyle ilmek attığımız yer örgümüzün düz tarafı. Bakın, şu kısım düz tarafı. Bu hep düz olarak gelecek. Bu kısmı ise ters tarafı. Şimdi biz ters olan kısımda hemen ilk ilmekten, ilk sıradan başlayarak kuracağız lastiğimizi. Bir düz bir ters, bir düz bir ters şeklinde ilerliyoruz. Şöyle. Bir düz bir ters şeklinde ilerleyeceğiz ama burada bakın hepsi ters şu an gördüğünüz gibi. Bir düz yapacağız. Örneğimizin ters kısmında terslerimizi boş alacağız. Tamam mı? Şu kısımda terslerimizi boş alacağız. Düzlerimizi düz bir şekilde öreceğiz. Terslerde yapacağımız işlem hep bu olacak. Şimdi başlayalım. İlk ilmeğimi ters yapıyorum. Bu sırada terslerimi şuradan yapacağım. Çünkü ilk sıra olduğu için ben normalde şu şekilde yaparım. Bu biraz beni zorlayacaktır ilk sıra olduğundan. İlk sırayı buralardan alacağım. Düzlerimi buralardan alacağım. Daha sonraki sıralardaysa şuralardan alacağım. İlk sırada biraz zor olacağı için şöyle yapıyorum. İlk sıradaki ters düzümü örüyorum. Şu şekilde düz yapıyorum. Arkadan getiriyorum. Şimdi burada ters sıramda olduğum için şunlar ters. Tersleri örmüyorum. Getiriyorum, boşalıyorum. Getiriyorum, boşalıyorum. Tamam mı? Düzümü ördüm. Tersimi, ipimi öne getirip, şu ipi öne getirme kısmı da gerçekten püf noktası. Çok garip bir yere gider. Bunu mutlaka getirin. Öne getirdim. Tersimi yaptım. Yani haroşamı yaptım. Sonra düzümü örmek için şöyle düzümü yapıyorum. Bu sırada dediğim gibi ilk sırada beni zorlamasın diye böyle yapıyorum. Buradan şişimi takıyorum. Arkadan böyle alıyorum. Tekrar ipimi öne getiriyorum. Şimdi tersim var bir tane. Onu böyle boş bir şekilde örmeden şişime alıyorum. Sonra ipimi arkaya götürüyorum. Bunda ne var demeyin, gerçekten bir püf noktası. Arkaya götürüyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Boş alıyorum. Tersimi bir ilmeğime arkaya götürüyorum ipimi. Yine bir tane düz örüyorum. Bu şekilde. Aynı sıra. Öne alıyorum. Yani siz belki parmağınıza dolayarak örüyorsunuz. Belki de boynunuzda örüyorsunuz ya da farklı bir metot uyguluyorsunuz, bilmiyorum ama benim örme şeklim böyle şişle. O nedenle bir arkaya bir öne diyorum. Siz de kendi örgü stilinize göre bunu değiştirebilirsiniz elbette. Ama bilin ki ip böyle, gidişatı böyle olacak. Öne aldım. Bir tane boş ilmeğimi alıyorum. Hiç örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Yine düzümü örüyorum burada. Düzümü de ördüm. Öne aldım. Öne aldıktan sonra bu ilmeğimi böyle boş aldım. Sonra arkaya attım. Belki aynı şeyi tekrar ediyorum ama gerçekten önemli. İstiyorum ki en kolay şekliyle yapın sizler de. Bilenler zaten biliyordur ama bilmeyenler için benim izahatım. Boş düz aldım. Öne getirdim. Boş aldım. Aslında bir ters bir düz yapıyoruz ama tersleri boş alarak yapıyoruz. Arkaya attım. Bir tane örüyorum. Öne aldım. Tersimi boş aldım. Arkaya. Sizler de buradan belki de konuşmasam daha iyi olacak. Öne.
Böyle önden de boşumu aldım. Arkaya düzümü ördüm. Buradan düzümü örüyorum. Sonra öne alıyorum. Öne alıp boşalıyorum bir tane. Sonra yine arkaya atıp düzümü örüyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada artık son 2 ilmeğim kaldı. Düz yapmıştım. Sondan 3. ilmeğimi. Şimdi öne getirmiştim. Bunu boşaldım bir tanesini. Ters olanı. Arkaya attım. Düzümü ördüm. Ve böyle getirdim. İşte ilmek attıktan sonraki ilk sıramızı tersimizden tersleri boşalarak, zaten hepsi tersti ilmeklerin görüntüde, bir düz bir ters, bir düz bir tersleri düzleri örerek tersleri boşalarak, düzleri örerek tersleri boşalarak sıra sonuna kadar ilerlediğimde sondan ikincim ters oldu, boşaldım ve sonuncum da düz oldu. Onu da düz bir şekilde ördüm. Şimdi örneğimizin düz tarafındayız. Bakın şu kısım böyle pıt 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 geliyor ya buralar. Burası düz tarafı. Burası da ters tarafı. Biz hep bu işlemi terste yapacağız. Düzde ne görüyorsak onu öreceğiz. Şimdi artık ilk ilmeğimi boşalıyorum. İlk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğim burada. İkinci ilmeğimi arkaya doğru atıyorum ve düz örüyorum. Bakın burada bu sefer arkada ters görünenler önde düz oldular. Artık buradan başlayacağım. İlk sırada kolaylık olsun diye içten girmiştim. Siz istiyorsanız öyle devam edebilirsiniz ama benim örgü stilim bu şekilde. Düzümü ördüm. Öne attım. Artık tersimi örüyorum. Şimdi örneğimin düz tarafında bir ters bir düz şeklinde ilerliyorum. Bakın düzümü örüyorum. Öne alıp tersimi, yani benim örgü stilimle böyle bir ters bir düz şeklinde artık düzümde devam edip o şekilde örüyorum. Bu şekliyle devam ediyoruz. Örneğimizin düz kısmındayız. Bakın. İkinci sırada hemen nasıl da kendini belli etti. Düzleri düz, tersleri ters şeklinde örneğimin düz tarafında devam ediyorum. Bir ters, bir düz. Arka sırada yine ilk sırada yaptığım işlemi yapacağım. Ama ön sıramda ne görüyorsam onu yapıyorum. Bir ters, bir düz. İki sırada bile çok tatlı bir görüntüsü var. Ve o profesyonel görüntü gerçekten bu kadarla bile kendini belli ediyor. Bu lastiği her yerde kullanabilirsiniz. Kazaklarınızda, bluzlarınızda, yeleklerinizde, süveterlerinizde çok işinize yarayacaktır. Bir ters, bir düz şeklinde böyle bir 5 sıra örelim şimdilik. Sonrasında bakalım ben burada ne kadar örmüşüm. 1, 2, 3, 4 aynen 5 sıra. Bir 5 sıra örelim böyle arkadaşlar. Sırayı da nasıl sayacağız? Şurada göstereyim, daha iyi olacaktır. Bakın şöyle örneğimizin düzüne baktığımızda torumuzun, tor da deniyor aslında, isten tor denirdi, lastiğin. Şu başağı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 demişim. Ondan sonrasında devam etmişim arkadaşlar. Örnek kurulumu yapmışım üstteki. Bir 5 sıra böyle örelim bu şekliyle. Şimdi şu sırayı da bitirelim. Sonrasında bir sıra daha örüp tersi örüp öyle devam edelim olmazsa. Hemen tersimi yaptım. Bir ters bir düz.
Gerçekten bu eldiven çok güzel oldu. Boyunlukla da takım olması ayrıca bir değer kattı benim için. Sonda da tersimi örüyorum. Sonra tekrar çeviriyorum. Ve örgümün ters kısmındayım. Tersi düzü nasıl anladığımızı zaten anlatmıştım. Bakın düzü ve tersi çok belli. Şimdi yine ilk boş alıyorum. Tersteyiz. Burada ne yapıyoruz? İlk sırada yaptığımızda. Düzleri düz örüyoruz. Ters olanları yani şunları boş alıyoruz. Bir tane boşumu, ilk ilmeğimi boş aldım. Sonrasında şöyle ipimi arkadan getirdim. Bakın buradaydı. Arkadan getirdim. Sakın şuradan atmayın. Yani şöyle atmayın. Kenarımız hiç güzel olmayacaktır. İlk ilmeği boşaldıktan sonra şuradan getirin öne. Düzümü, tersimi boşaldım. Arkaya attım. Düzümü örüyorum. Düzümü örüyorum. Öne aldım. Ters örecekmiş gibi öne aldım ipimi. Boş alıyorum tersi. Arkaya atıyorum. Normal örmeme devam ediyorum. Örecekmiş gibi öne aldım. Ama örmedim. Boş aldım. Terste yapacağımız işlem her zaman bu. Boşal, arkaya at, düzü ör. Öne at, ters olanı boşal, arkaya at, düz ör. Evet arkadaşlar, bu şekilde önden saydığımızda 5 sıra, yani 5 tane başaktan sayabilirsiniz. Olacak şekilde devam edelim aynı şekilde. Evet. Bu şekilde başaklarımızı saydığımızda öndeyiz. Şu an ön tarafa geldik. 1, 2, 3, 4 dedim. 5. başağımı artık örneğimi kurarken ortaya çıkmış olarak göreceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4 başağı saydım. Ön taraftayım. Ve buradan hemen kuruluma devam ediyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum her zamanki gibi. Buna 1 diyorum. Yani şu örneği yapacağız şu an. 3 tane böyle motifimiz çıkacak. İlk etapta 2 tane tersimizle. Boyunluk videomu izleyen arkadaşlarım zaten örneğe hakimdir. O şekilde devam edebilirler. Ama direkt buradan izleyecekler için tekrar bu örneği anlatacağım. Bir tane boşumu aldım. Sonra bir tane ters örüyorum. 2 oldu burası. Arkaya atıyorum ve düzlerimle devam ediyorum. 3 tane de düz yapıyorum. 3 tane düz diyorum. 2 ters, 3 düz oldu. İlk ilmeğimi boşalmıştım. Onu da tersten saymış oldum. 3 tane düzümü yaptım. 2 tane tersimi yapıyorum. İki tane ters. 3 tane düz. Yine 2 tane ters. 3 tane düzümü yapıyorum. Ve 2 tane daha ters. Şimdi 3 tane düzümün olması lazım. Bu üçlülerden birinci, ikinci ve üçüncü. 2 tane de tersimle başta ve sonda 2 tane tersim bırakıyorum. Buradaki ilmeğimin 18 tane kalmış olması lazım. Bunu da düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tanesini de düz yapacağım. Bu şekilde düzlerle sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Yani şu kısmı yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar düz olarak 18 tane ilmeğimizi örelim. Şimdi 18 tane düz ördükten sonra arkaya geçiyoruz. Arkada
Bakın tersteyiz şu an. Ters tarafındayız. Burası düz tarafıydı. Terse geçtiğimizde ne görüyorsak onu örüyoruz. Yani önde 18 tane düz yapmıştık. O düzler arkada ters oluyor. Burada şimdi ilk ilmeğimizi yine her zamanki gibi boş alıyoruz. Sonra başlıyoruz ne görüyorsak onu örmeye. Burada terslerimiz var. Terslerimizi yapıyoruz. 18 tane ters oluşmuştu. Onları yapıyoruz. Ön sıraya geçtiğimizde artık örneğimizin farklı kurulumuna devam edeceğiz. Burada ne görüyorsak o. Bakın tersler. On sekizinci tersimizi de yaptık. Şimdi burada artık 2 tane düzüm oluşmuştu. Arkadan ters ördüğümüz 2 tane bakın düz. Bunları düz, bunları ters şeklinde devam ediyoruz. 2 tane düzüm var. 2 tane düzümü örüyorum. Sonra 3 tane tersimi görüyorum. 3 tane tersimi örüyorum. İki tane düzüm var. Onu örüyorum. Yine 3 tane tersim. Ve 2 tane düzüm. Sonra 3 tane daha tersim var. İki tane de düzüm. Bu şekilde. Şimdi artık yine düz taraftayım. Düz tarafta da devam ediyorum örmeye. Şimdi artık şurada gördüğümüz lalelerimizin kurulumunu yapacağız. Bunun için bir tığa ihtiyacımız olacak. Benim bu şekilde bir tığım var. 2 numara bir tığ. Bununla ilmek alarak kurulumumuzu yapacağız. Şimdi örneğimin düz tarafına geçtim. Yine ne görüyorsam onu yapacağım. Bakın burada 2 tane tersim, 3 tane düzüm, 2 tersim, 3 düzüm şeklinde ilerliyor ve burada da düzlerim var. Şimdi örneğimin düz tarafında tekrar ilk ilmeğimi boş alarak ne görüyorsam onu yapıyorum. Burada bir tane tersim var. Tersimi yapıyorum. Sonra 3 tane düzüm var. Onları yapıyorum. İki tane tersim var. Bu şekilde bu sırayı yine gördüklerimi yaparak devam ediyorum. Tersleri ters, düzleri düz şeklinde örüyorum ve sıra sonuna kadar böyle ilerliyorum. Bakın tersleri ters. 3 tane düzleri düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu düz sıramızı da bitirdik. Bakın oluşan görüntümüz bu şekilde. Şimdi arkaya çeviriyoruz. Ve arkada da yine ne görüyorsak aynısını yapıyoruz. Yani ilk boşumu alıyorum. Sonra 18 tane tersim var. Bakın burada. 18 tane tersimi yapıyorum. Çok da uzatmaya gerek yok videonun bu kısmını. 18 tane tersimi yapıyorum. 2 tane düzüm.
3 tersim, 2 düzüm, 3 tersim, 2 düzüm, 3 tersim ve 2 düzüm şeklinde ilerleyip sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, şimdi lalelerimizi yapmaya başlayacağız. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şu an örgümüzün düz tarafındayız. Arkası da bu şekilde, tanımanız adına gösteriyorum. Şimdi bir tığa ihtiyacımız olacak. Boyunluğumuzu örerken ince ince anlatmıştım bu örneği nasıl yapılacağını. Burada da yine tekrar göstermek istiyorum. Bilenler zaten ilerleyeceklerdir. 2 numara bir tığım var. Buradaki bu iğmeleri yapabilmek için tığımdan yardım alacağım. Şimdi önce burada 2 tane tersimi görüyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum zaten. Tığım elimde. İlk ilmeğimi boş aldım. Burada tersimi örüyorum, ters ilmeğimi. Bu şekilde ipimi arkaya atıyorum. Çünkü burada 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 düz ilmeğimi şöyle birinci, ikinci ve üçüncü olarak bakalım, bir tanıyalım nereye batacağımızı. Biz işlemimizi her zaman bu örnekte ortadaki ilmek üzerinden yapacağız. Ve burada bakın bunların delikleri var bu ortadaki ilmeğin. Birinci delik, ikinci ve hemen altında üçüncü. Girişimizi hep bu üçüncü delikten yapacağız. Bakın birinci, ikinci ve üçüncü. Bu üçüncü noktadan şöyle bir giriş yapıyorum. Arkaya doğru. Buradan bir tane ipimden ilmek alıp ön tarafa getiriyorum. Tek bir kanadından aldığım için tekrar yapacağım bu işlemi. Şuradan bir tane alıyorum, çıkarıyorum ve sağ elimdeki şişime takıyorum. Bakın böyle birinci ilmeğimi çıkardım. Şimdi örmeye devam edeceğim. Bu 3 tanesini düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Birinci, ikinci ve üçüncü. Şimdi bir tane ilmek çıkarmıştım. İkinci bir ilmeğe daha ihtiyacım var. Şöyle örnek üzerinden de ilerlersek bir tane buradan bir tane buradan şeklinde. Onu da yine ipim arkadayken aynı az önceki ilmek çıkardığım o üçüncü delik noktasından bir tane daha arkadaki ipten şöyle bakın bir tane ilmeğimi alıyorum. Ön tarafa getirip yine sağ elimdeki şişime takıyorum. Gördünüz mü? Tam olarak da yaptığımız işlem aynen örneğimizde olduğu gibi. Şimdi artık 2 tane tersim var. Bunun için ipimi öne aldım. Tığım elimde, bana hiçbir zararı yok. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine ipimi arkaya alıyorum. Yine burada da bu üçlüyü görüyorum. 3 tane düz ilmeğim, örgüm var. Birinci değil, ikinci değil. Ortadaki bakın başaklı görüntü. Bunun da şöyle bir aralıyorum. Aslında bunu bir müddet sonra otomatik olarak yapacaksınız. Ben sadece yavaş anlatırken böyle yavaş ilerliyor. Birinci ilmek, birinci nokta, ikinci, üçüncü. Biz üçüncüden giriş yapıyoruz. Tığımı üçüncü noktadan girişimi yapıp arkadaki ipimden öne bir ilmek getiriyorum. Sağ elimdeki şişime takıyorum yine. Sonra buradaki 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Düz bir şekilde. 2 ve 3. Bir taneyle bırakmıyorum çünkü V şeklinde olacak şurada olduğu gibi. Bir tane daha getireceğim. Yine ipim arkada. Bakın ipim arkada. Yine aynı noktaya bir giriş yaparak bir ilmek daha çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Şu şekilde çekiyorum. Ve ipimi artık öne alıyorum. Çünkü sırada 2 tane ters örgüm var. Onları da yapıyorum. 1 ve 2. Yine 3 tane düzüme geldim. Arkaya atıyorum ipimi. Yine ortadaki düz ilmeklerin 3. noktasından 1, 2 ve 3. Buradan tığımı arkaya girişimi yapıp ilmeğimi getirdim, taktım.
Bir müddet sonra otomatik olarak bu işlemi yapıyorsunuz zaten. Yine 3 tane düzümü görüyorum. Ve başlıyorum onları düz olarak örmeye. 2 ve 3. Bir tane daha çıkarmam gerekiyor. Yine ipim arkada. Öne almamıştım. Aynı noktaya girişimi yaptım. Arkadan ilmeğimi taktım şişime. Şöyle elimle biraz sıktım onu. Öne aldım çünkü 2 tane ters örmem gerekiyor. Şimdi 18 tane düz ilmeğim var. İpimi arkaya alıp düz ilmeklerimi örüyorum. Onu sıra sonuna kadar düz olarak devam edeceğiz. Oluşan görüntüye şöyle bir bakalım. Bakın şimdiden böyle oluştular. Bu 3 aşamalı bir örnek. Şimdi diğerlerini de göstereceğim sizlere mutlaka. Sona kadar düz ilmeklerimizi örelim. Evet, arka sıramıza geçtik. İlk ilmeğimizi boşaldık. 18 tane ters ilmeğimizi ördük. Şimdi motifimizin olduğu yerdeyiz. Burada ne yapacağız? 2 tane düzümüzü görüyoruz. Hemen o 2 tane düzü örüyoruz. Sonra bakıyoruz ne görüyoruz burada? Terslerimiz var. Arkada 3 tane düz ilmeğimiz ve bir de ilmek taktığımız 2 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi ters öreceğimiz için ipimizi öne alıyoruz. Burada ilk taktığımız ilmeği görüyoruz. Bakın bunu. Bunu boş alıyorum. Hiç örmüyorum. Yanında 3 tane tersim var. Yani ön tarafta 3 tane düz yaptım. Tabii ki arka tarafta ters oldu. Şimdi bunları ters olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Yine yanında taktığım ilmeğim vardı. Onu da boş alıyorum. Buraya boş bir şekilde örmeden geçiriyorum. Sonra ipimi arkaya alıp 2 tane düzüm var. Onları örüyorum. Aslında yine tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Sadece böyle 3. noktadan geçiş yapıp çıkardığım ilmeklerimi örmeden alıyorum. Örgümün tersinde bunu yapıyorum. Buraya geldim. Yine ters öreceğim. İpimi öne aldım. Burada ilk taktığım ilmeği görüyorum. Bunu da boş alıyorum. Hiç örmeden. Sonra 3 tane tersimi örüyorum. İki ve 3. Yine o taktığım ilmeğimi görüyorum burada. Onu da boş bir şekilde alıyorum hiç örmeden. Düzlerim var 2 tane. Bunun için ilmeğimi arkaya atıyorum ipimi ve düzlerimi örüyorum. Yine terslere geldi sıra. Öne alıyorum ipimi. Taktığım ilmeğimi görüyorum burada. Bakın. Bunu boş bir şekilde şişime alıyorum ve 3 tane tersimi örerek devam ediyorum. Yine ilmeğimi görüyorum o taktığım. Boş alıyorum. Arkaya atıyorum ipimi ve 2 tane düzüm örüyorum. Arka sırada yapacağımız işlem bu. Sonra öne alıyorum. Şimdi burada yine farklı bir işlem yapacağız. Bu şekilde de bir motifi tamamlamış olacağız. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Arkaya atıyorum ipimi. Burada çünkü bir tane tersim var. Öne alıyorum. Bir tane tersim var. Onu yapıyorum. Şimdi burada yapacağımız işlem biraz farklı olacak. Normalde
3 tane düz ilmeğim vardı. Bir de 2 tane ilmek çıkardığım noktalar var. İkişerli. Bu ikisini birlikte, ortadakini tek olarak ve bu ikisini de birlikte düz olarak öreceğiz bunları. Fakat normalde ben düz işlemini buradan yapıyorum. Fakat burada yapmamız gereken nokta sadece bu ilk olan için. Yani burada ilk öyle olacak, buradaki ilk de öyle olacak. Şuradan arkadan, tabii ipimi attım arkaya. İkisinden birden arkadan geçirme yapacağız. Şöyle. Geçişimi yaptım. Bakın böyle düz olacak. Diğerini buradan değil, şu şekilde alacağım. Buradaki amacım, bakın bunu da ilkini buradan içten yapmıştık. Şu ön taraftan getireceğiz. Normal düz örgümüzde olduğu gibi. Amacımız şu görüntüyü elde etmek. Şimdi 2 tane tersim var. Öne aldım ipimi. 2 tane ters ördüm. Düzlerimi öreceğim. İpimi arkaya atıyorum. Bakın buradan alırsak bu ilk ikiliyi, şöyle alırsak çok ters bir görüntü oluşur. Amacım böyle düz bir şekilde ilerlemelerini sağlamak. O nedenle bu ilkini böyle içinden geçirerek düz örüyorum. Bakın. Sonra ortadakini normal bir şekilde düz örüyorum. Hemen bunu bu içinden takarak geçiriyorum. Ve böyle düz bir görüntü oluşuyor. Tekrar 2 tane tersim var. Onları yapıyorum. Şu an son üçlüdeyim. Yine bu ikisini birlikte buradan geçirme yaparak ortadakini normal bir şekilde ve bunu da yine normal bir şekilde ikisini birlikte düz örüyorum. Bu tatlı görüntüye kavuşuyoruz bu şekilde. Sonra tekrar ipimi öne alıp 2 tane tersimi yapıyorum. Ve 18 tane düz ilmeğimi örerek sıra sonuma kadar ilerliyorum. Evet arkadaşlar, ilk motiflerimizi bitirdik. Düzümüzü de ördük. Şimdi burada artık baş parmağın gireceği noktayı açacağız bu sırada. Arka sıradayız şu an. İlk motifimizi bitirdik. Düzümüzü de ördük. Arka sıraya geçtik. Şimdi bu eldiven olduğu için bir sağ el bir sol el var haliyle ve ikisini aynı öremezsiniz. Yani aslında motifler aynı, sadece şurada ufacık bir esprisi var, 2 esprisi var. Ondan sonrası aynı, değişen bir şey yok. Şimdi burada kesmemizi yapalım, sonra o konuya da değinelim. 12 tane ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane boşumuzu aldık. Tam 12 tane öreceğiz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi 5 tane ilmek keseceğiz. Bu sol el için yaptığım bir eldiven. Daha önce ördüğüm sağ el içindi. Onu size anlatacağım neresinde kritik bir nokta olduğunu. Şu an sol eli örüyoruz. 5 tane ilmek keseceğiz. 12 tanemizi ördük. Kesmemizi şu şekilde yapıyoruz. 2 tane ilmeğin birden içerisinden geçiş yapıp tek bir ilmek çıkarıyorum. 1 diyorum. Bunu tekrar takıyorum diğer şişe. Sonra diğeriyle birlikte ikisinden geçiriyorum. 2 diyorum. Çıkardığım ilmeği tekrar takıyorum. O ve diğerinden, yanındakinden geçiriyorum. 3 diyorum. Sonra yine çıkardığım ilmeği diğerine takıp
birlikte 4 diyorum. Kesiyorum. Ve çıkardığım ilmeği diğeriyle birlikte takıp ikisinin içinden birden bir ilmek çıkarıp 5 tane kestim diyorum. Bir üst sırada 5 tane ilmek artıracağız. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bakın burada bir tane ilmeğimiz kaldı. Sağ eldekinde de bir tane. Bakın şu örneğin yanında bir tane ilmeğimiz oluyor. Burada da ilmeğimiz bu. Bir ilmeğimiz kaldı. Tekrar örmeye devam edeceğiz. Burada motifimizin arka sırasındaydık. İvmelerimizi yapmıştık, oluşturmuştuk. Burada zaten örneğimizde yapacağımız işlem ne görüyorsak onu yapmak. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. O şekilde gidiyoruz. Bu bir ilmeğimiz böyle kalıyor. Bu sırayı bitirelim. Sağ el, sol el için ne yaptığımı size daha düzgün bir biçimde anlatayım. Burada böyle örerek devam edeceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. Ne görüyorsak onu öreceğiz. Bunu bitirelim bu şekilde. Masada çekim yaparken örmek biraz zorluyor açıkçası. Normalde çok daha hızlı ilerleyen bir örnek. Evet, son ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi şöyle ki buradan bahsetmem gerekiyor. Şimdi bu bizim ne demiştim, sağ el için olan, pardon, sol el için olan eldivenimiz. Daha önce yaptığımda sağ el içinde. Peki farkı ne derseniz örnek aynı. Sadece şu fark var. Şimdi lastiğimizi ördüğümüzde bu sol el için olan da lastikten sonra ne yapmıştık? Hemen örneğimize geçmiştik. İşte 2 tane ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz ve 2 ters şeklinde 18 tane de düz yapmıştık. Bu sol el için olan. Sağ elde fark şu. Sağ ele geçtiğinizde burada lastiğin üzerine önce örneği değil, önce 18 tane düz ilmeği yapacaksınız. Yani lastiğin hemen üzerine orada 18 tane düz ilmek yapacaksınız. Sonra 2 tane ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters şeklinde bitireceksiniz. Yani düzden baktığınızda örnek burada olacak, düzler burada olacak. Sonra burada sol el için ne yaptık? 12 tane ördük ilmeğimizi, 5 tane kestik, bir tane burada bıraktık ve örneğimizin arka tarafını yapmaya devam ettik. Sağ elde de şöyle yapacağız. Haliyle örnek burada olacak. Terse çevirdiğimizde tam tersini yapıyoruz çünkü. Burada düzler olacak, burada tersler olacak. Terslerimiz örneğimizi yapacağız. Daha sonra yaptıktan sonra bir tane ilmek öreceğiz ters olarak. Ardından 5 tane keseceğiz ve kalanını örmüş olacağız ters olarak. Şu örneğin tersini burada düşünün sağ el için. Burada da 18 tane düzümüzü düşünün. Örneğimizi yapmış olacağız arka tarafını. Bir tane ters öreceğiz. 18.'nin 17.'sini öreceğiz. Sonra 5 tane kesip kalan ilmeklerimizi ters bir şekilde örmüş olacağız. Fark bu sağ ve sol el için. Tek değişen şey bu, çünkü bu örnek elimizin üstünde kalıyor. Bu kısım düzler işte kalıyor ve baş parmak da buradan çıkıyor. Zaten parmaklar şuradan çıkıyor. Bu şekilde orantıyı sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar örerek devam edeceğiz. İkinci motifimizi yapacağız. İkinci motifi yaparken de artırmamız olacak. Evet, örneğimizin şimdi düz tarafındayız. Kesmemizi yaptık. Tekrar tığımıza ihtiyacımız olacak.
Şöyle hazır dursun. Bir tane boş ilmeğimi alıyorum. Yanında tersimi görüyorum. Hemen onu da örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Yeni bir lale oluşturacağız. Değişen bir şey yok. Az önce anlattığım gibi ortadaki ilmeğin 3. delik noktasından biri görüyorum. Şurada. 1 diyorum, 2 diyorum ve 3 diyorum. Üçüncüden ipim arkada. Hemen bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2 ve 3. Oradan ipimi öne alıp şişime takıyorum. Bu noktada o kestiğimiz parmak için kestiğimiz 5 tane artırmayı da yapacağız tekrar. Böyle biraz daraltıyorum. Sonra 3 tane düzümü örüyorum. Yetmedi. Bir tane değil. Tabii ki 2 tane çıkarmam lazım. Aynı noktaya tekrar giriş yapıp arkadan bir ilmek daha alıyorum. İpimden. Şimdi öne alıyorum ipimi ve 2 tane tersimi görüyorum. Onları örüyorum. Ve 2. Tekrar arkaya atıyorum. Yine üçlümün ortasındaki başaklarımdan birinci delik değil, ikinci değil, üçüncü delikten giriş yapıp arkadaki ipimden bir ilmek çıkarıp takıyorum. Değişmiyor. Bu motif hep böyle oluyor. 3 tane düzümü yine örüyorum. Ve 3. Bir tane daha aynı noktaya batıp ilmeğimi getiriyorum. Ve 2 tane tersimi örüyorum. Ve burada son motifimi görüyorum. Yine ipim arkada. 1, 2, üçüncüye girişimi yapıp ilmeğimi çıkarıyorum. 3 tane düzüm örüyorum. Aynı noktadan bir tane daha ilmek çıkarıp takıyorum. Ve 2 tane ters ilmeğim var. Onları da örüyorum. Sonra burada bir tane düz ilmeğim var. Onu örüyorum ve artık artırmalarımı yapacağım. Artırmaları da şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Şöyle alıyorum. Böyle bir dolama. 1 diyorum. 2 diyorum. 3 4 ve 5. 5 tane artırmıştık. Kesmiştik. 5 tane de artırıyoruz. Bu kadar basit. Tersteyim. Bu ilmeklerimi de aynen böyle örüyorum. Arkadaşlar bundan sonra artık motifimi biraz önce zaten ince ince anlatmıştım. İlmeklerimizi çıkardık motifli kısımda. Aynı şekilde sıralama değişmeyecek. Devam edeceğiz bu şekliyle. Parmak için kesmemizi de yaptık. Artık motifimizin arka tarafındayız. Bu ilmeklerimi ters bir şekilde öreceğim. Bunları da artırdıklarımı da aynen ters öreceğim. İşte burada 2 tane düzüm var. Şurada böyle ilmek çıkarttığım bir ilmeğim vardı. Onu boş alıyorum. Bunları ters örüyorum. Diğerini boş alıyorum. Aynen ilk sırada anlattığım işlemleri tekrarlıyoruz. Ve kaç tane yapıyoruz onu da size söyleyeyim. Toplamda bakın şuradan başlamıştık.
1, 2, 3, 4, 5 tane motif yapacağız. 5 motiften sonra tekrar lastiğimize geçeceğiz. Lastikte 1, 2, 3, bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışız. 6 sırada tekrar lastiğimizi yapacağız. Önce 1, 2, 3, 4, 5 tane motifimizi yapalım ve sonra yine devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 tane motifimizi yaptıktan sonra düz tarafımızda artık böyle şeylerimizi, bu ivmelerimizi de toparladık. Şimdi motifimizin arka tarafındayız. Yani dümdüz ne gördüysek onu yapacağımız kısımdayız. Burada terslerimizi yapıyoruz. İşte düzlerimiz, terslerimiz şeklinde böyle sona kadar ilerliyoruz. Bu sırayı bu şekilde devam ettiriyoruz. Her zamanki gibi ilk ilmeğimizi boş alıp bu sırada ne görüyorsak onu yapıyoruz. Örneğimizin düz tarafına geçtiğimizde artık lastik kısmımıza başlayacağız. Evet, düz tarafa geldik ve şimdi artık lastiğimizin yapımındayız. Bir tane boş alıyorum ve bunu düz olarak kabul ediyorum. Sonrasında bir tane tersimi yapıyorum. Bir tane düzümü, bir tane tersimi, düz. Yani düzle başlayıp boşaldığım ilmeği düz olarak kabul edip bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde ve tekrar düz. Bu sırayı böyle ilerleyeceğiz. Yine fabrika işi lastiğimize devam edeceğiz. Tekstil lastik de deniyor buna. Alt tarafta yaptığımız gibi aynı işlemi devam ettireceğiz. Alt tarafta ne yapıyorduk? Düz kısımda, yani örneğimizin düz kısmında, yani bu kısımda bir ters bir düz bir ters bir düz ilerledikten sonra arka tarafta düzleri örüyoruz, tersleri boşalıyoruz, düzleri örüyoruz, tersleri boşalıyoruz. Yani şu sıraya geldiğimizde şimdi burada bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde lastiğimizi rutin sona kadar devam ettirelim. Evet, şimdi arka sıramızdayız. Arka sıramızda da burada ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Burada tersimi, düzümü görüyorum. Ben de hep bu ters düzü karıştırıyorum, inanın. Çünkü bana göre baktığımda şu çok düz değil de farklı bir şey gibi görünüyor. O yüzden bir karışıklık oluyor açıkçası. Kusura bakmayın lütfen. Şu an burada düzümü görüyorum. Düzümü örüyorum. Öne atıyorum. Tersimi görüyorum. Tersimi boşalıyorum. Bunu boşaldım. Arkaya ilmeğimi, ipimi gönderdim. Düzümü örüyorum. Sonra öne alıyorum. Bu öne alma işlemini hiç aksatmıyorum. Tabii sizin örgü stilinize göre elbette daha farklı yapabilirsiniz ama mutlaka ipin yönü değişecek. Tersimi görüyorum, boşalıyorum. Arkaya atıyorum, düzümü örüyorum. Öne atıyorum, tersimi görüyorum. Bakın. Bunu boşalıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi, bu yani. Bunu boşalıyorum. Bu şekilde düzleri örerek tersleri boş alarak sıra sonuma kadar ilerliyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada düzümü ördüm. Son ilmeğim tersi olduğu için bunu boş aldım. Burada bir sıkıntı yaşamayın. O şekilde olacak. Sonra burada tersimi öreceğim. Çünkü 2 defa boş almak istemiyorum. Tersimi örüyorum. Zaten tersimi örmem de gerekiyor. Ama ilk o ilmekleri boş alıyorduk. Burada onu yapmıyorum. Örmek istiyorum bunu. Sonra normal örneğimin düz tarafında olduğum için artık terslerimi örüyorum. Düzlerimi örüyorum. Hiçbir şekilde boşalma yapmıyorum bu kısımda. Normal örmeme devam ediyorum. Normal bir lastik örüyorum. Tersse ters, düzse düz, sıkıntı yok diyorum. Ama örneğimin ters tarafında, yani arka kısmında yine ilk başlarken yaptığımız şeyi yapıyoruz. Çünkü farklı bir lastik örüyoruz biz. Bakın burada bir yanlışlık yaptım.
konuşurken de ben de kaçırdım. Bu tersti. Bunu da ters öreceğim tabii ki. Yani bu kısımda bir ters bir düz hepsini örerek ilerliyorum. Arka sıraya geldiğimde de yine aynı şekilde tersleri boşalıp düzleri örüyorum. Böyle böyle arkadaşlar örüyoruz. Kaç sıra öreceğiz? Bakıyoruz. Bir öncekinde ne ördüysek aynısını öreceğiz. Ben de bunu öreli bayağı bir zaman oldu. Video çekmeye çok fırsat bulamadım. O nedenle bir bıraktım bir aldım, bir bıraktım bir aldım derken tabii ki sayıları biraz kaçırmış olabilirim. Şöyle sayıyorsunuz. 1, 2, baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 sıra, 5 hatta 6 sıra örmüşüm. 6 sıra ördükten sonra artık kesme işlemine geçeceğiz. Kesmemiz farklı olacak. Bu fabrika işi ya da tekstil işi, lastik ördüğünüz zaman düz bir kesim yapmazsınız. Böyle bir kesiminiz olacak ve bu da zaten güzelliği de bu. Bakın şöyle açılıyor ama asla sıkmıyor, gevşemiyor da, bıraktığınız zaman tekrar yerine geliyor. Tam bir lastik yani. Normalde düz bir kesme işleminde, bitirme işleminde sımsıkı olur burası. Çirkin bir görüntü olur ama bakın böyle bir görüntümüz var. Hazır örgülerdeki görüntüye sahip olacağız. 6 sıra lastiğimizi aynen anlattığım gibi yapıyoruz. Şurası bilekte kalacak. Bilekte kalan kısmı, burası da parmaklarda kalacak kısmı. Şöyle bir takacak olursam, bakın. İlk başladığım yer parmaklarda olan yer. Bilekteki kısmı bu. Ben burayı buradan biraz daha fazla tuttum. Siz isterseniz bir miktar daha fazla da örebilirsiniz. Tamamıyla tercihinize kalmış. O zaman 6 değil 7, 8 sıra örersiniz. Tamamıyla nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi örelim ve kesme işlemine yine devam edelim. Evet arkadaşlar, artık kapatmamızı yapacağız. Lastik kapatmamızı yapacağız. Burası çok önemli. Dikkat edin. Bakın sayımıza da bakalım. Şu an örneğimizin düz tarafındayız. Arka tarafta aynen tersleri boşaldık. Düzleri ördük. Ön tarafa geldik. Şöyle de sayalım isterseniz ne kadar örmüşüz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördük. Burası 6. sıramız olacak. Kapatırken bir yandan da oradan kapatmış olacağız. Şimdi ipimizi bir miktar kestik ve kalın bir iğneye taktık. Benim misinalı iğnem var. Herhangi bir iğneyle de yapabilirsiniz ipinizin deliğinden geçeceği. Şimdi şu noktadayız. Kapatmamız farklı olacak. Ne kadar kestim derseniz 1 metreden biraz fazla kestim. Bol bol kullanmayı seviyorum. Çünkü kalan ipi dikişte de kullanacağım ben. Siz de belki de böyle küçük bir şey yapmayacaksınız. Farklı bir şeyde, mesela bir kazakta, bir yelekte falan, belki bir kolda bir kapatma yapacaksınız ya da bir atkıda, nasıl isterseniz ona göre ipinizi fazla kesebilirsiniz. Benim için bu fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunun için de, bu örnek için de yeterli. Şimdi lastiğimizde fark etmişsinizdir, ilk sıramız düz ve son sıramız da düz oldu. Bu sondan baştan ikinci ve sondan bir önceki de yine ters ilmeğimiz oldu. Böyleyken şimdi ilk ilmeğimizi, şu ipimi alıyorum, iğnemi örecekmiş gibi, sanki bunu düz örüyormuşum gibi, bu düz bir ilmek, şöyle düz örermiş gibi, sanki iğnemi bir şiş gibi kullanarak, bakın buradan bir geçiş yapıyorum. Şöyle bir dikiş yapar gibi yapıp bunu kapatıp şu şekilde sıkıyorum. Sonrasında şimdi ikinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğimi görüyorum. Buradaki ilmeği bırakıyorum. Şuradaki düz ilmeğime böyle bir giriş yapıyorum. Sonra ikinci ilmeğime, atladığım ikinci ilmeğime yine bir giriş yapıyorum önden. Bu ilmeği, bu ikinci ilmeği serbest bırakıyorum. Şöyle bir sıkıyorum. Bakın, kesme yapmaya başladık bile.
Şimdi bu kısımda ipimi arkaya alıyorum. Şuradan, bakın, buradan, yani bu boşluktan, 2 ilmeğin boşluğundan çıkarıyorum. Öne aldım. Öne aldıktan sonra sanki şuradan düz bir örgü örecekmiş gibi, bakın, buradan düz bir örgü örecekmiş gibi ilmeğin içinden arkaya geçiriyorum. Arkaya geçirdim. İpim arkada. Şimdi az önce ilk ilmekte yaptığımız işlemi yapıyoruz. Sanki bu düzü düz örermiş gibi buradan geçiriyorum. Bakın. Şöyle biraz sıkıyorum. Sonra ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Şimdi bir tane ipimi öne doğru aldım. İlk olan ilmeğimi görmüyorum. Buradaki ikinci ilmeğime bu şekilde bir giriş yapıyorum. Daha sonra ilk ilmeğime dönüyorum. Ona da böyle bir giriş yapıyorum. Sonra bu ilmeğimi şişimden çıkarıp şu şekilde bir sıkılaştırma işlemi yapıyorum. İpimi önden arkaya alıyorum. Sonra bu ikisinin arasındaki boşluktan, 2 ilmeğin arasındaki boşluktan arkadan giriş yaparak iğnemi ve ipliğimi çıkarıyorum. Sonra bu ikinci ilmeğime sanki düz bir örgü örecekmişim gibi arasından girip, sanki bu da bir iğne değil de bir şişmiş gibi davranıp, bir örgü örüyormuşum gibi davranıp arkaya alıyorum. Bakın, arkada şu an ipim. Sonra bu arkadaki ipimi bu şekilde birinci ilmeğime iğnemle bir giriş yapıp biraz sıkıyorum ve bu ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın. Olayımız bu. Şimdi ipim önde, bir taneyi atlıyorum. Buradaki ikinci ilmeğime bu şekilde bir ters örermiş gibi giriş yapıyorum. Sonra ilk ilmeğime de ters örermiş gibi bir giriş yapıyorum. Ve sonra bu ilk ilmeğimi şişimden çıkarıp şu şekilde sıkılaştırıyorum. Sonra ipimi arkaya alıyorum. İkisinin arasından, ara boşluğundan öne doğru çıkarıyorum. Ardından ikinci ilmeğim, bakın, ikinci ilmeğime sanki düz bir örgü örecekmişim gibi ve bu da bir şişmiş gibi düşünüp arkaya ipimi gönderiyorum. Ardından ipimi öne alıp buradan yine düz bir örgü örecekmiş gibi ilk ilmeğimin arasından geçiş yapıyorum. Bu ilmeğimi çıkarıyorum ve sıkıyorum ipimi. İpimi öne alıyorum şu an. İpim önde. Bakın. Tekrar birinci ilmeğimi bırakıyorum. İkinci ilmeğime ters bir örgü örüyormuş gibi içinden geçiriyorum. Birinci ilmeğimin de içinden ters örgü örüyormuş gibi ve bu arkadaş da bir iğne değil, sanki bir tığmış gibi içinden geçiriyorum. İçinden geçiriyorum. Sonra bunu buradan artık çıkarıyorum. İpimi arkaya alıp aynı işleme devam ediyorum. Arkaya aldığım ipimi yine bu ikisinin arasından geçirip
öne alıyorum. İpimi öne aldım. Sonra düz bir örgü örüyormuş gibi ikincinin içinden tekrar arkaya geçirdim. Öne aldım ipimi ve bunun içerisinden de düz bir örgü örüyormuş gibi ilk ilmeğin içerisinden de geçirdim ve artık biraz sıkılaştırıp bu ilmeğimi de bu şekilde bıraktım. Şimdi öne alıyorum. Öne aldıktan sonra birincinin değil, ikincinin içerisinden ters bir örgü örüyormuş gibi geçiriyorum. Sonra birinciye de aynı işlemi uyguluyorum. Sonra bu ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi arkaya alıyorum. İpimi arkaya aldım. İkisinin arasından geçirdim. İkinciden ters örgü düz örgü örermiş gibi geçişimi yaptım. Sonra öne getirdim. Bunun içerisinden de düz örgü örermiş gibi geçişimi yaptım. Sıkılaştırdım biraz. Sonra ilmeğimi çıkardım. Şimdi artık ilmeğim önde. İlmeğim önde. Bunun arasından ters bir örgü örermiş gibi ikinciden geçişimi yaptım. İlk ilmeğimden de ters örgü örermiş gibi geçişimi yaptım. Bakın bu şekilde. Ve şimdi bu ilmeğimi de çıkarıyorum. İlmeğimi arkaya alıyorum. Arkada ikisinin arasından geçiş yapıyorum. Öne aldım. İkinci ilmeğimin arasından düz örgü örer gibi giriş yapıp arkaya aldım ipimi. Öne aldım. Bundan da bir düz örgü örermiş gibi giriş yapıp ilk ilmeğimden girişimi yapıp tekrar bu ilmeğimi de serbest bıraktım. Bakın bu şekilde. Şimdi ipim önde. Buradan ters bir örgü örermiş gibi giriş yapıp birinciden de aynı şekilde ters örecekmiş gibi girişimi yapıp bu şekilde çıktım ve ilmeğimi artık çıkarıyorum. Arkadaşlar bu döngüyle devam ediyoruz aynı şekilde sıra sonuna kadar. Yani isterseniz daha büyük bir şey örün, isterseniz daha küçük bir şey örün. Fabrika tipi tekstil lastik kesiminde sıralamamız böyle. Aynı sırayı takip ederek istediğiniz kadar kesim yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sona geldik. Ben şöyle bir yöntem buldum şaşırmamak için. İşte ters, şöyle bir ters diyorum. Sonra bir daha ilk ilmekten de ters diyorum. Sonra çık diyorum. Yani kendi kendime öyle diyorum açıkçası. Çıkıyorum. Şimdi arkadan getiriyorum öne. İkisinin arasından. Düz diyorum. Düz diyorum. Sonra ilk ilmekten de düz diyorum. Ve çık diyorum. Kendi kendime aslında bir telkin veriyorum. Sonra ters diyorum. Ters diyorum. Bir daha ters diyorum. Sonra çık diyorum. Bu şekilde. Diğer ilmeğin içerisinden de geçiriyorum. Ve bunu da bu şekilde kapatmış oluyorum. Şimdi artık
Gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Çok güzel bir lastiğimiz oldu. Bunu artık dikeceğiz. Tabii ki düzden dikeceğiz. Tersten dikeceğiz. Düzden dikmeyeceğiz. Bu şekilde. Böyle. İğnemizde tam da elimizdeyken, henüz ipimizi çıkarmamışken böyle şuralardan, böyle teker kanadından, yani daha doğrusu şu çizgiye çok da görünsün istemiyorum. Böyle buralardan dikerek ilerleyeceğiz. Şu kısmı özellikle yan yana getirirseniz çok daha iyi olur. Birkaç defa aynı yerden girip çıkarsanız, bakın böyle. Şöyle dikeceğim. Arkadan da bakabilirsiniz. Daha doğrusu ön taraftan dikişinize. Özellikle şu ilk tarafı birkaç defa dikiş yapın. Yan yana birkaç yerden giriş çıkış yapın. Daha sağlam olur. Tam şöyle şu olayı yan yana diktiğinizden de emin olun. Böyle. Şu lastik kısmını aynı yere denk getirerek ve şu lastik kısmını da aynı yere denk getirip sona kadar böyle ince ince, çok da derinden almadan güzelce dikişimizi yapıyoruz. Buralardan böyle dikelim. Sona kadar gelelim. Evet arkadaşlar, eldivenimiz bitti. Çok güzel oldu. Hepinize tavsiye ederim. İnşallah sizler de örüp benim gibi beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım abone ol butonuna basarak kolaylıkla abone olup bana destek verebilirler. Ayrıca bildirimleri açık tutarsanız bundan sonraki videolarım sizlere çarçabuk ulaşabilir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın bu şekilde çok tatlı bir eldivenimiz oldu. Siz isterseniz bu kısmını biraz daha uzun yapabilirsiniz. Tamamıyla tercihinize kalmış. Bu örneği kullanabilirsiniz, bu modeli, veya hiç dümdüz de yapabilirsiniz. Kesinlikle o hali de çok güzel olacaktır. Ben elimden geldiğince bütün inceliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle bu lastik kısmı kesinlikle çok iyi oldu, çok kullanışlı oldu. Başka örgülerinizde de rahatlıkla kullanabilir, deneyebilirsiniz. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.